Yeryüzünde öyle bir nokta var ki haritalar orada susar. Işık çözülür, basınç dili ezer, zaman ağırlaşır. İnsan aklının daha fazlası olmaz dediği yerde başlar. Burası Challenger çukuru. Sadece derin değil, dünyanın kendine doğru çöktüğü bir yer. Ve asıl soru şu: bu karanlık sadece bir uçurum mu, yoksa dünyanın hala konuştuğu ama bizim dinlemeyi unuttuğumuz bir yer mi? Şimdi aşağıya bakmıyoruz, aşağıya iniyoruz. O zaman başlayalım. Bu inanılmaz derinliği, bu akıl almaz boşluğu zihnimizde bir yere oturtmaya çalışalım önce. Şimdi bu derinliği bir anlamaya çalışalım. Bildiğimiz, tanıdık şeylerle kıyaslayarak inelim aşağıya. Bakın, 923 metre. En gelişmiş askeri denizaltıların bile bizim için burası son durak dediği yer. Geride bıraktık. 3800 metre. Titanik'in okyanus tabanındaki sessiz mezarı. Orayı da geçiyoruz ve 8848 metre. Düşünün, Everest Dağı'nı alıp ters çevirip buraya koysak, zirvesinin üstünde hala 2 kilometreden fazla su kütlesi kalıyor. İnanılmaz değil mi? Ve en sonunda 10.935 metrede Challenger çukurunun zeminine varıyoruz. Tabii, bir de basınç var. Asıl mesele bu. Dipte, deniz seviyesinde hissettiğimizin tam 1000 katından daha fazla bir basınçtan bahsediyoruz. Şöyle söyleyeyim, her 1 santimetre kareye yaklaşık 1 tonluk bir ağırlık biniyor. Yani 16.000 psi. Bu rakam tek başına pek bir şey ifade etmeyebilir. Ama şöyle bir hayal edin. Bu sanki üzerinize 50 tane dev jumbo jet yığılmış gibi bir şey. Ya da daha tuhaf bir benzetmeyle kafanızın üstünde 100 tane yetişkin fil duruyor. Çeliği bükebilecek, bir insanı saniyeler içinde yok edebilecek kadar ezici bir kuvvet. İşte okyanusun en dibindeki gerçeklik tam olarak bu. İyi de neden? Yani neden gezegenimizin tam da bu noktasında böylesine derin, böylesine devasa bir yara izi var? Bu uçurum nasıl oluştu? Cevap, gezegenin kendi dinamiklerinde saklı. Jeolojide dalma batma denen yavaş ama bir o kadar da şiddetli bir süreçte. Aslında bu, gezegenin dev bir geri dönüşüm mekanizması gibi işliyor. Şöyle ki, devasa Pasifik levhası hemen yanındaki daha küçük Filipin levhasıyla çarpışıyor. Daha yaşlı, daha soğuk ve dolayısıyla daha yoğun olan Pasifik levhası bu çarpışmada alta kalıyor ve yavaşça diğerini altına dalıyor. Milyonlarca yıl süren bu süreçte yerçekimi bu eski levhayı dünyanın ateşten mantosuna doğru çekiyor, adeta yutuyor. İşte levhanın aşağı doğru büküldüğü tam o noktada okyanus tabanında bu devasa uçurum, bu derin hendek oluşuyor. Peki insanlık bu kadar düşman, bu kadar ulaşılmaz bir yere gitmeyi nasıl denedi? Bu kapıyı çalma cesaretini nasıl gösterdi? Biliyor musunuz, yarım asırdan uzun bir süre bu derinliğe inebilen tek bir insanlı görev vardı. 1960'da Jacques Piccard ve Don Walsh'ın o tarihi inişinden sonra derinlikler tam 52 yıl boyunca insan yüzü görmedi. Sessizliğe gömüldü. Ta ki 2012'de James Cameron tek başına inene kadar. Trieste, yatay bir sualtı zepliniydi. Amacı basitti. Oraya inmek mümkün mü sorusuna evet cevabını vermek. Sadece 20 dakika kalabildiler. Ama Deep Sea Challenger, o dikey bir torpido gibi tasarlanmıştı. Çok daha hafif ve çevikti. Amacı ise çok farklıydı. Orada ne var sorusuna cevap bulmak. Bu yüzden 3 saat boyunca dipte kalıp veri ve örnek topladı. Birisi kapıyı açtı, diğeri içeriye ilk adımı attı. Peki ne bulundu orada? Bu dondurucu soğukta, zifiri karanlıkta, her şeyi ezen basıncın altında ne ile karşılaşıldı? Açıkçası bulunanlar pek de beklediğimiz gibi şeyler değildi. Hatta biraz tekinsiz. Çünkü buradaki yaşamın temeli bildiğimiz gibi güneş değil. Burada hayat, gezegenin kendi içinden, kemiklerinden sızan kimyasal enerjiyle besleniyor. Yani yüzeydeki hayatı mümkün kılan fotosentezin yerini burada kemosentez almış durumda. Enerji ışıktan değil, kimyasal reaksiyonlardan geliyor. Ve bu temel fark karşımıza çıkan canlıları da tamamen farklı kılıyor. Bunlar bildiğimiz, tanıdık canlılar değil, neredeyse uzaylı gibiler. Düşünün, basıncın kalsiyumu erittiği bir ortamda sert kabuk yerine yumuşak kabuklu organizmalar var. Kaynaklar o kadar kıt ki bazı canlılar derin deniz devliği dediğimiz bir adaptasyonla normalden kat kat büyük boyutlara ulaşıyor. Hatta futbol topu büyüklüğünde tek hücreli canlılar bile var.
Ve tabii ki Mariana salyangoz balığı. Diğer tüm balıkların kemiklerinin eriyip gideceği bir derinlikte o gayet mutlu mesut yaşıyor. Bu yaşamın ne kadar inatçı ve ne kadar yabancı olabileceğinin kanıtı. Şimdi yavaşça yüzeye çıkarken bu karanlık yolculuktan geriye ne kalıyor? Bu uçurumdan almamız gereken asıl ders ne? Bu derinlik bize şunu hatırlatıyor: dünya bizi anlamak zorunda değil. Ama biz onu anlamazsak sonuçlarına katlanmak zorundayız. Çünkü burası sadece bir merak unsuru değil, depremlerden iklime kadar yüzeydeki her şeyi etkileyen gezegensel sistemlerin kilit bir parçası. Ve bu karanlıkta elimizde kalan tek şey inanç değil, bilim.